Evet, hazırsak başlıyor muyuz? Kayıtta mıyız? Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Şu robotumu bırakayım, hızlıca malzemelerin başına geçelim. Acayip bir tatlı yapacağım. Kaç gündür hayallerim istiyor. Sonra dedim ki bu tatlı çok kolay bir tatlı. Hangi tatlıdan bahsediyoruz? Banoffee Pie yapacağız size. İşi bilmeyenler tarafından icat edilmiş ama çok tutulmuş bir tatlı. Nadiren denk gelir. Tabanda basit bisküvi katmanı. Ortasında hazır bir dulce de leche, yani leche ya da işte bir süt reçeli. Onu genelde bunlar condensed milk'ten yapıp sonrasında koyulup içerisine koyuyorlar. Muz, hatta çırpılmış krema bile değil, bu hazır sıkma krema, onun da kahvelisi olacak. Kimisine göre bu banana and toffee'nin birleşimi Banoffee, kimisine göre de banana and coffee'nin birleşimi olan Banoffee. Coffee'si de bu kahveli üstteki şeyden geliyor, kremadan geliyor. Ama ve lakin hani bunu bu şekilde yapmak istiyorsanız tarifin tabanını izleyip süt reçeli alıp yapabilirsiniz. Ama süt reçelinin bu aralar yarım kavanoz 40 lira, kilosu 80 liraya yaklaşmış. Benden söylemesi. Süt reçelini ben evde yaparım diyorsanız 2 litre sütten aşağı yukarı yapmanız lazım. Bir 3,5 saatiniz de varsa yine yapabilirsiniz. Ama gelin ben bugün hem pratik hem de muhteşem lezzetli halini göstereceğim. Ve lezzetten 1 gram bile kaybetmeyeceğiz. Başlayalım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı 100 gram kadar tereyağımız var. Bisküvilerimizi klasik bir böyle cheesecake tabanıymış gibi robottan geçireceğiz. İçerisine yaklaşık bir avuç kadar, yani 3 yemek kaşığı gibi de ceviz atacağım. Fındık olabilir, Antep fıstığı olabilir. Bunlar hep maliyet. Ben hiçbirini koymam da diyebilirsiniz. Sadece tereyağı ve bisküvi de iş görür ama bence biraz tuz ve tarçın bu tatlıya çok yakışıyor. Tuzunu da atalım. Çok fazla değil. Böyle çay kaşığı ucuyla gibi düşünebilirsiniz. Evet, kıvam güzel, tereyağı da erimiştir. Bakalım. Tereyağımıza çok renk aldırmıyoruz. Evet, şimdi bir kıvamına bakalım. Şöyle sıktığımız zaman birleşiyorsa, çünkü bu birazdan buzdolabına girip donacak. Kıvamı gayet iyi. Koku var ya, muhteşem. Böyle tarçın, tereyağı, sıcak tereyağıyla beraber cevizden de aroma dışarıya çıkmış. İşlem tamam, bu kadar basit. Evet, bir tane kalıp alalım. Kelepçeli kalıp olabilir, tart kalıbı olabilir. Ben bunu kabın içerisinden yerim diyorsanız normal borcamlarda da yapabilirsiniz. Her şey olur. Ya bunlar birazcık böyle rahat tatlılar. Yani şekline şemaline çok fazla özen göstermenize gerek yok. Çünkü tadı o kadar iyi ki yani şeklini her türlü örter. Tabanı düz bir ne bulduk? Sufle kabı gibi bir şey bulduk. Hafiften yaydıralım. Şöyle kenarda yapalım. Ufak bir havuz yaptım gördüğünüz gibi. Evet, kıvam gayet iyi. Şimdi ellerimi yıkayacağım, bunu buzdolabına götüreceğim. Ben kremayı yapana kadar o da buzdolabında dinlenecek. Wow! Burada yer yok. Bu aralar çok yemek yapıyoruz. Evet, şuraya koyabilirim. Bu krema için gerçekten birazcık böyle düşündüm, taşındım. Kolay bir yöntem. Yarım litre sütüm var burada. Sütün altını açtık. Şeker. Şekeri keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü süt reçeli yapmıyoruz. Çok şekerli geliyorsa daha az şekerli bunu yapabilirsiniz. Çünkü neden? Reçel yapmıyoruz. Süt burada bir taşım kaynasın. Diğer ocağımızın altını da açalım. Ocağın altını orta ateşte açtım. Evet. Karamelli yaparken önce tavayı ısıtalım birazcık. Çünkü çok fazla büyük bir tenceremiz var. Şekerimiz az. Kontrol etmesi daha kolay olsun diye biraz tavayı ısıtalım. Tabana şekeri serpelim. Eridikçe, rengini buldukça sonrasında tereyağı ekleyeceğiz. Bekleyeceğiz yani. İşimiz bu. Kahvemizi içelim. Bisküviler de uzakta kalmış. Çok teşekkür ederim. Kalan var ziyan olmaz. Şekeri serpiyoruz. Ve ellemiyoruz. Bugün ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi benim sizin için daha fazla tarif çekmem gerekiyor. O nedenle sabah erken geldim. Aslında ben bu kremayı daha önce hazırladım. Hadi size birazcık spoiler vereyim. Bak renge bak. 2 saattir dolapta. Şimdi de ki bana bu süt reçeli değil. Şunun rengine bakar mısın? Az sonra biraz daha dinlensin. 2 saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Ama benim bu tarifi bitirip yeni bir tarife de geçmem gerekiyor. O yüzden bazen önden hazırlık yapıyorum böyle. Karamelimiz renk almaya başladı. Kenarlardan yanma efekti de geldi. Altını kısıyoruz böyle durumlarda. Ya da azıcık ocaktan kaldırıyor. Şöyle bir sallıyoruz. Üstteki o soğuk şekerden de altta gitsin. İstediğimiz renk biraz koyu bir renk. Süt de kaynamaya başladı.
Şu anda işler yoluna. Süt sıcak, şeker eridi. Burada güzel bir karamel rengi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu renk bize az önce gösterdiğim o kremanın rengini verecek. Tam aradığım renge yakın şu anda. Koyu amber rengi. Tereyağı içerisine girdi. Bu arada çıkan buhar epey sıcak. Derin bir tencerede yapmanızı öneriyorum tekrar. Eğer ki kontrol edemiyorsanız altını kapatın. Bu karamelin sıcaklığı tereyağı hayli hayli eritecektir. Evet, şimdi süt geliyor. Bir anda eklerseniz bu süt taşar. Spatula ile elinizi içerisine çok fazla ittirmeyin. Şöyle kenardan karıştırın çünkü çıkan buhar epey sıcak. Şimdi altını kısalım, burada birazcık kaynasın. Biz de nişastalı karışımı hazırlayalım. Bir yemek kaşığı yaklaşık 20 gram kadar nişastamız var. Buğday olur, mısır olur, patates olur. Birazcık da soğuk su, çok değil. Yarım çay bardağı kadar. Güzelce eritelim. Nişastamı ekliyorum. Şimdi kıvamın nasıl güzelleştiğini göreceksiniz. Evet, artık altını kapatabiliriz. Yani şunun süt reçeli olmadığını kim söyleyebilir? Şuna bakar mısın? Gördüğünüz gibi 15-20 dakika sürdü sürmedi. Yani karamel, süt kaynat, nişasta bağla bitir. Ne gaz harcadık, ne ekstra para verdik. Yani atıyorum bunun içerisini dolduracak kadar süt reçeline 80 lira vereceksek, yani burada da taş çatlasın 10 lira var. Hemen sertleşmiş olan tabanın üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi ölçüsü de tam ve olmazsa olmaz muz. Muzlarımızı dilimleyelim. Şimdi muzlarımızı bu muhteşem kremanın içine dizelim. Şimdi bunu tekrar buzdolabına ediyor. Şimdi sıra geldi üstündeki kremaya. Tatlının içi inanılmaz şeker dolu. Tabanda şeker var. Üstü muzlu. Bir de üstüne gitmişler, krem şanti koymuşlar. Dedim ki hocam hop. Ben sadece düz krema çırpacağım. İçerisinde birazcık granül kahve koyacağım. Evet. Hafif böyle kırık beyaz rengini aldı. Şimdi kremayı ortadan koymaya başlayacağım. Böyle acayip sıvamanıza gerek yok. Çok hafif şöyle bastır. İşte bu. Tam istediğim efekt bu. Şöyle muzların yarısı, ortada bir parça krema. Çılgınca da krema koymadım. Bu epey benim sevdiğim bir bonafide pie şeklinde. Son istirahati içinde yine bu sefer derin dondurucuya götüreceğim çünkü çok beklemek istemiyorum. 15-20 dakika dinlensin, şu üzeri de biraz sertleşsin. Sonra birazcık bitter çikolata ve yeme vakti. Şimdi bunu kalıptan çıkarmanın birçok yöntemi var tabii. Şimdi bir tane tabağın üzerinde çıkartmayı deneyelim. Bakalım şöyle, aynen. Hoppa! Gördüğünüz gibi kolayca çıktı. Vay vay vay! Biraz da çikolata rendeleyelim. Rendeleyebilirsiniz, bıçakla kazıyabilirsiniz. Şu çikolataları da üzerine koyalım. Tatlımız hazır. Sıra geldi dilimlemeye. Tadına bakmanın vakti geldi. Ve ben bunu yerim. Böyle güzel, dağınık şeylerin hastasıyım. Bak bak. Her yerde bir şeyler çıkıyor. Hocam, bu ne olmuş ya? Ben şekeri bu kadar dengeli bir bonafide hiç yemedim. Ölçüsü mükemmel. Yani şeker inanılmaz dengeli. Üstteki krema biraz daha donsa olurmuş. Ama ben daha fazla bekleyemedim. Kremamızın şekeri yerinde. Üstte o şekersiz, kahveli güzel bir denge yapıyor. En son bitter çikolata da geliyor.
Bunu var ya böyle bir dilim koyun önünüze, bitmesi çok anlık bir şey yani bak böyle pıp pıp bitirdim bile. Yani bunu sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Çok iyi tarif ve şekeri tam dengelenmiş muhteşem bir bonafide oldu. Birazcık benim yorumumla daha ekonomik bir yorum yaptım. Dilerseniz tabii ki siz kolay versiyonunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi tabanı benimkini kullanın, süt reçeli koyun, muzu koyun, şanti çırpın. Şeker koyması benden söylemesi ama benim tarifim çok daha iyi. Videoyu beğenenler beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bye bye. Diğer tarife geçene kadar ben bunun hepsini de yiyebilirim.